2026 yılı Akrep burçları için astrolojik haritalarda son 30 yılın en büyük kırılma noktasıdır. Eğer 2025'te sıkışıp kaldığınızı ve bir türlü ilerleyemediğinizi hissettiyseniz derin bir nefes alın. Çünkü o devir kapandı. Satürn'ün yeni disipline ve Jüpiter'in görkemli şöhretiyle bu yıla küllerinizden yeniden doğacaksınız. Evet, bu lafı çok duyuyorsunuz. Akrep burcunun özelliğidir küllerinden yeniden doğmak. Aslında çok derin bir anlamı vardır. Zümrüdü Anka mevzusu da aslında buradan gelir. Bu sene gerçekten o alışık olduğunuz küllerinizden yeniden doğmak var ya, bu sefer bayağı sağlam doğuyorsunuz diyebiliriz. Şimdi bazılarınız diyecek ki hocam bu küllerimizden yeniden doğmaktan bıktık artık. Ama bu sene öyle değil. Bu sene ya küllerinizden yeniden doğacaksınız ya da direndiğiniz yerden kırılacaksınız. Hazırsanız 2026'da haritanızı inşa etmeye başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar, ben astrolog Arif Aydın. Bugün sadece burç yorumu yapmayacağız. Önümüzdeki 12 ayın stratejik yol haritasını çizeceğiz. Dolayısıyla bunu sadece bir yıllık burç yorumu olarak algılamayın. 12 ayın bir ortalamasını, neler var neler yok hepsine tek tek bakacağız. 2026 yılı akrepler için 2 bölüm ve bu çok önemli bir bilgi. 2026'daki akreplerin buna biz sahneye çıktıklarında iki perdeli bir oyunuymuş gibi yaklaşabiliriz. Yani ne demek bu? Yılın ilk yarısında 6. evinizde büyük bir temizlik var ve bu büyük bir sıfırlama var demek. Bu ne demek 6. evin konuları biliyorsunuz? Sağlığınız, işiniz, rutinleriniz değişecek ve değişmek zorunda. Orada bir devrim yapmak durumundasınız. Ama yılın ikinci yarısında Haziran'dan sonra Jüpiter 10. evinize geçtiğinde, işte o Jüpiter 10. evinize geçtiğinde o 12 yılın en büyük kariyer zirvesini yaşayacaksınız. Yani hazırlık bitecek ve sahne başlayacak diyebiliriz. Ama Ekim ayında öyle bir tuzak var ki eğer ona hazırlıksız yakalanırsanız Ağustos'ta kazandığınız o bütün şöhreti ve parayı bir anda kaybedebilirsiniz. Ve bu konu videonun sonunda. Şimdi içinizde merak edenler vardır. Ekim'in sonunda ne oluyor hocam? O Ekim krizini ve Venüs retrosunu detaylıca anlatacağım o bölümü sakın atlamayın. Çünkü o bölüm hayat kurtarır, geleceğinizi inşa eder ve şimdi gelin Ocak ayıyla başlayalım. Yılın başında Şubat ayında sistem size şunu diyor. Eski yöntemler artık çalışmıyor. Bir şeyler değişmek zorunda. Satürn ve Neptün diyor. Sizin sağlık ve günlük rutinler eviniz olan 6. evinizde buluşuyor ve bu normalde dünyada bir devir açan, bir devir kapayan bir dönem. Dolayısıyla burada sağlık noktasında çok önemli durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi dedik ki sağlık, günlük rutinler. Bu ne demek? Eğer yıllardır sevmediğiniz bir işe gidiyorsanız, bedeniniz buna artık izin vermeyecek durumdaysa, artık vücudunuzda psikosomatik denilen ağrılar baş gösterdiyse, ne diyor içinizden bir ses? Ben buraya ait değilim gibi bir his tavan yapmaya başlıyor. İşe gidiyorsunuz, ayaklarınız geri geri gitmeye başlıyor. Ve şunu anlıyorsunuz. Bu bir ceza değil, bu bir uyarı. Niye? Satürn diyor ki bedenine bir tapınak gibi davranmalısın. Yani bedenin senin tapınağındır diye bir söz vardır. Bunu internette araştırabilirsiniz. İşte o yüzden yılın ilk 6 ayı sağlıkla ilgili detokstur, yogadır, diyettir, spordur. Bunlarla ilgili çalışma düzeninizi değiştirmeniz gerekiyor. Ve bu dönem bunun için mükemmel bir dönem. Çünkü yılın ikinci yarısında size çok lazım olacak o beden. Unutmayın, hasta bir komutan savaşı kazanamaz. Önce bedeni ve zihni çelik gibi yapmamız gerekiyor. Geldik Nisan ayına. Nisan ayında çok önemli bir konu var. Cüzdanınızda bir devrim var. Evet, para ile ilgili konular. Uranüs, yani o çılgın gezegen, o asi gezegen sizin para ve krizler evinize giriyor. Yani 8. evinizde. Bu şu demek: maaşlı, garantili, sıkıcı gelir modelleri sizin için artık bitiyor. Bazılarınızın eşlerinin gelirleri aniden değişebilir. Beklenmedik bir miras çıkabilir ya da teknolojiden ani kazançlar elde edebilirsiniz. Biliyorsunuz akrepler krizden beslenir. Bakın bunun üzerine bir kitap yazabilirim. Bir akrebin krizden nasıl beslendiği ile ilgili ve beni dinleyen hem yükselen akrepler hem güneş akrepler bu krizden beslenmenin ne olduğunu atları soyadları gibi iyi biliyor. Evet, dedik ki akrepler krizden beslenir. İşte 2026'da da dünya ekonomik olarak sallanırken
Siz o krizden servet çıkaran taraflardan bir tanesi olabilirsiniz. Korkmayın, risk alabilirsiniz ama stratejik olun. Yani bodozlama girmeyin. Ama o dönemde kazançları sağlamanın altyapısı şimdiki dönemlerde atacağınız adımlardan geçiyor. Bunu unutmayın. Geldik en önemli, en muhteşem zaman dilimine. O da 30 Haziran. Evet, şans gezegeni, bolluk gezegeni, bol artma gezegeni Jüpiter haritanızın en tepe noktasına geliyor. Yani bu en tepe noktasında özellikle Kuzey Ay düğümü Aslan olanlar ve yine o alanda bazı güzel gezegenleri olanlarla beraber birleştiğinde haritanıza göre tabii ki çok muazzam fırsatları beraberinde getiriyor. Şimdi bu şans gezegeni haritanın en tepesine gelmesi demek kariyer eviniz demek. Prestij demek, sizin toplumdaki görünürlüğünüz demek. İşte arkadaşlar bu transit 12 yılda bir gelir. Şimdi terfimi bekliyorsun. Kendi markanı mı kuracaksın? Ünlü olmak mı istiyorsun? İşte tam zamanı bu zaman. Temmuz ve Ağustos aylarında gözler üzerinde olacak. Siz artık perde arkasındaki stratejist değilsiniz. Siz artık sahnedeki kralsınız. Ve o alkışları kabul etme zamanı diyebiliriz. Şimdi videonun başında seni uyardığım bir konu vardı. Oraya geldik. Ekim ayı. Şimdi Jüpiter'le gelenin Jüpiter'le gitmesi diye bir kavram vardır. Ama o haritanındaki mayınlı arazilerde iyi gezinmen lazım. Oraları iyi taraman lazım. Ama yine de ben sana burada yine çok önemli bilgiler vereceğim. Ekim ayında her şey harika giderken Venüs sizin burcunuzda geri gitmeye başlayacak. Evet. Bu ne demek? Bu ne demek biliyor musun? Aynaya baktığında kendini tanıyamayabilirsin. Ve diyebilirsin who am I? Ben kimim? Diyebilirsin. Peki bu krizi atlatmanın yolu var mı? Birinci kural Ekim ve Kasım aylarında ne yapacaksın? Estetik operasyon, radikal imaj değişikliği tarzındaki konulara fazla yaklaşmayacaksın. Yasak. Evet. Yine Venüs'ün konularından bir tanesi para, maddiyat ve aşk konuları. Buralarda da doğru adımlar atman gerekiyor. Özellikle kendi haritandaki Venüs'ün konumuyla ilgili, retrosuyla ilgili ve aldığı açılarla ilgili de burada önemli mesajlar olabilir. Ne yapacağız? Doğru adımlar atacağız. İkinci kurala geldiğimizde de eski sevgililer zombi gibi mezardan çıkıp gelebilirler. Evet, ah gelse de bir kavuşsam diyenleriniz olduğunu biliyorum. Geçmişte yaşadığınızı biliyorum. Ama bazılarının gelmesi ve bazılarının da gelmemesi bir rahmettir. Bunu şu ana kadar deneyimlerinizden iyice anladınız. Ama o gelenler var ya, o gelenler niçin geliyorlar biliyor musunuz? Sizi test etmek için geliyorlar. Önceden böyleydi, şimdi değişti mi? Ne oldun? Evet. Şimdi bu test etmek için gelenler var ya, burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta şu. İmza atmayın diyeceğim ama atsanız bile sözleşmeli bir imza atmanızı tavsiye ederim. Ve bu dönemde büyük kararlar almamaya çalışın. Sadece durun ve kendinizi sevmeyi öğrenin. Evet, siz kendinizi sevmeyi öğrendikçe, kendinize değer vermeyi öğrendikçe ki bu değer vermek, gurur, kibir anlamında bir değer vermek olarak da bunu düşünmeyin. Gerçekten öz değerinizin farkındalığı olarak düşünün. Böyle olduğunda bakın göreceksiniz birçok şey değişecek. Önce kendim, önce ben demeniz gerekiyor. Sevgili akrepler, bu anlattıklarım sadece gökyüzündeki gezegenlerin bir kombinasyonu, bir dansı değil. Bu sizin hayatınızın bir senaryosu. Evet, Satürn zorlayacak. Evet, Uranüs şok edecek ama biz kimiz? Biz Akrep burcuyuz. Biz küllerimizden doğmayı, başkalarının bitti dediği yerden yeniden başlamayı bilenleriz. 2026'da biz kurban olmayacağız. Biz haritamızın, kaderimizin ve geleceğimizin mimarı olacağız. O Satürn sağlığınızı bozmak için değil, bizi çelikleştirmek için orada. Satürn sadece kısıtlamaz. Satürn yapılandırır ve realizasyon gerçekleşmesine sebep olur. Yani bir realitördür, bir gerçekleştiricidir. Yani hayallerinizi, düşüncelerinizi gerçek dünyaya taşır. Ama o Satürn'ü o şekilde kullanmanın yöntemleri var. Bunlar da doğum haritanızda saklı. Dolayısıyla o Satürn orada bizi çelikleştirmek için var. O Jüpiter de egonuzu şişirmek için değil, hak ettiğiniz değeri dünyaya göstermek için orada. Eğer siz de bu yolculukta ben direksiyondayım artık kendi hayatımın bir şoförüyüm diyorsan ki en iyi şoförler Akrep Burcu'ndan çıkar.
Yorumlara bu yıl zirve Akrep Burcu'nda yaz. Bu sizin evrene ve kendinize verdiğiniz ilk söz olsun. Bu kanalda ve yeni kanalımızda bazı projelerimiz var. Bunlardan sizleri de haberdar edeceğiz. Evet, abone olduğunuz için, bildirimleri açtığınız için çok teşekkür ediyorum. Çünkü asıl hikaye şimdi başlıyor. Görüşmek üzere.